Dünya gündemine her şeyle Rusya oturdu. Ukrayna'ya göz dikti ve nihayetinde ordularını Ukrayna topraklarına soktu. Sömürgeci, yayılma politikası güden bütün devletler maalesef bir şeyleri bahane ederek başkalarının topraklarına yayılma politikası gütmekteler. Bunu dün Amerika yaptı, bugün Rusya yapıyor. Ben bugün sizlere Rusya tarihinden Osmanlı tarihine uzanan, hatta işin içinde Ukrayna'nın da bulunduğu ilginç bir geçmişe pencere açmaya çalışacağım ve sizlere bir yıldızdan bahsedeceğim. 14 köşeli, gümüş kaplama, metalik bir yıldız. İnsan yapısı. Ama insanoğlu bir şeye kutsallık atfetmeye görsün. İnsan hayatını aziz kılmak için gelmiş dinler yerlere atılıyor. İnsan yapısı, teneke parçaları binlerce insanın canından kıymetli hale geliyor. Binlerce insanın canına mal olabiliyor. Ukrayna krizinin de arkasında aslında böylece bir acı gerçek var. Rusya'nın Kiev'i ve Kiev'in kutsallığını elde etme hedefi. Peki neden Kiev? Neden Ukrayna'nın başkenti? Ve neden Rusya o bölgeye özellikle yayılmak arzu etti? Bunu anlamak için yıldızın bulunduğu yere gideceğiz. Türkiye'mizden bir hayli uzağa, Kudüs topraklarına, Beytüllahim'e, kayaların arasında daracık bir mağaranın minik bir sokuntusu içinde bulunan ve tarihten bu yana Hristiyanlığın kavgasına, hatta o coğrafyayı ele geçirmek isteyen emperyalist güçlerin bahanesine sebep olan o avuç kadar yıldızı konuşacağız şimdi sizlerle. Gruplarımızla beraber ne zaman Kudüs'e gitsek sadece Kudüs'te kalmıyoruz. Hz. İbrahim'in tarlası olan ve kabrinin bulunduğu Halilurrahman şehrine de uğruyoruz. Hz. İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Beytüllahim'e de uğruyoruz. Bugün Kudüs tabii çok büyüdüğü için Beytüllahim köyü Kudüs'ün içerisinde kalmış. Aslında Kudüs'te 20 kilometrelik bir arası olan minicik bir Filistin kasabası. Oraya gidiyoruz. Dağlık, inişli, yokuşlu bir yer. Bir tepenin başında kayalıkların üzerinde Konstantin'in annesi Helena'nın inşa ettiği meşhur Beşik Kilisesi var. İçine giriyoruz. Sağda bir şapel, solda bir şapel, ortada bir başka şapel. Hristiyan mezhepler oraları tutmuşlar, oraların bakımını yapıyorlar ve orada ibadet ediyorlar. Fakat herkesin kuyruğa girdiği ve sabırsızlıkla görmeyi beklediği kuytu bir mağara var. Bir mağara bile değil, minik bir sokuntu. Oraya giriyorsunuz ve girdiğiniz zaman bunun için mi bekliyorlarmış diyorsunuz. Mağaranın içerisinde minik bir oyuntu, oyuntunun içinde 14 köşeli gümüş kaplama metalik bir yıldız. Tabi oraya gelen Hristiyan turistler yıldıza ne yapacaklarını bilemiyorlar. Üzerlerindeki bütün elbiseleri çıkarıp yıldıza sürme ve yıldıza dokundurma peşindeler. Peki bu yıldız neydi? Bu yıldız Hristiyanlığa göre Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen en önemli alametlerden bir tanesiydi. Rivayetlere göre Hz. İsa'yı Hz. Meryem'in o gece Beytüllahim civarında dünyaya getirdiğinde gökyüzünde parlak bir ışık görülmüştü. O tarihlerde müneccimlik çok meşhur idi. Yani gökyüzündeki cisimlere bakarak geleceğe ait bilgiler verme meselesi. 3 müneccim kral gökyüzü olaylarını yorumlayabilen üstün özelliklere sahip bu 3 kral o ışığı, o devasa yıldız hüzmesini görmüşler. Onu takip ederek Beytüllahim'e gelmişler. Mağara çiftlik arası o yapı içerisinde Hz. İsa'nın doğumuna şahit olmuşlardı. Ve Hz. Meryem'e saygılarını sunmuşlardı. İşte o yıldız meselesi çok konuşuldu. Tarihten bu yana o yıldız nedir, şudur budur. Rivayetlere göre Jüpiter ve Venüs gezegenleri yüzyıllar sonrasında üst üste geliyordu. Hz. İsa'nın doğumunda ikisi üst üste gelmiş ve böylece gökyüzünün en parlak
yıldızına dönüşmüşlerdi. Hatta bu konuda rivayetler var. 2023 yılının 1 Mart'ında yeniden üst üste gelecekler diye. O tarihte Mesih gelecek diye şimdiden beklentiye girenler bile oldu. Peki o yıldızı takip ederek onu buldular. Noel kutlamalarında yılbaşı ağaçlarını kuran Hristiyanlar ağacın en tepesine kocaman bir yıldızı niye koyuyorlar? İşte bundan dolayı koyuyorlar. Beytüllahim'de bir mağarada güya Hazreti İsa dünyaya geldi ise o yıldız orada yer almalı demişler. Ve yüzyıllardır Hristiyanlar Beytüllahim mağarası içerisine o yıldızı yapıp oraya koymuşlar. Ve o kutsal gördükleri yıldıza yakın olabilmek için hala ve hala birbirleriyle yarışmaktalar. Peki konumuzun Rusya-Ukrayna kriziyle ne alakası var? 2 tane alakası var. Birinci alaka Slavların Hristiyanlaşmasıyla alakalı. Rusya'nın Kiev'e ilgisi ve Kiev'siz bir Rusya olamaz türküsünü ısrarla söylemesinin sebebi Rusların Hristiyanlığa girişiyle alakalı. Çünkü Ruslar Hristiyanlığa diğer Hristiyan toplumlardan çok daha geç girmişlerdir. Hristiyanlığın 1000. yılında falan dahil olmuşlardır. Mesela Süryaniler ne diyor? İlk Hristiyanlar bizleriz diyorlar. Hazreti İsa'dan biz direkt aldık diyorlar. Ermeniler, Gregoryanlar biz erkencileriz diyorlar. İstanbul'a hele Roma'ya çok daha geç gitti. Tamam Petrus'la beraber Roma'ya gitti ama bu anlamda bir geç durum söz konusu. Milattan sonra 988 yılında Kiev'deki Rus knezi 1. Vladimir Hristiyanlığı kabul etti. Yani bütün bir Rusya'nın Hristiyan olmasının merkezi, bunun fitilini ateşleyen yer Kiev oldu. Nasıl ki Ortodoks Hristiyanlık için İstanbul çok önemlidir. Katolik dünya için Roma ve Vatikan çok önemlidir. Genel Hristiyan dünya için Kudüs çok önemlidir. Çünkü bir şeylerin çıkış noktasıdır. Rus Ortodoks Hristiyanlığı içinse en önemli yer Kiev'dir. Rus Ortodoksluğunun bir nevi Kabe'si sayılır Kiev. Çünkü 900'lü yılların sonunda ilk kez Ruslar Kiev'de Hristiyan olmuş ve Rus knezliğiyle beraber Rus Hristiyanlığının birliğini Kiev'de ayağa kaldırmışlardır. 1325 yılına kadar da Rus Ortodoksluğunun merkezi Kiev olacak. 1325'te Moskova'ya taşınacak. 1721 yılında Deli Pedro, tabi dini bir altyapısı olmadığı ve bunlara hiç saygı duymadığı için Ortodoks Rus Patrikhanesi'ni ilga edecek, kapatacak. 1900'lerin başında ya biz bunu bir daha kuralım diyecekler. Bu kez Lenin ve Stalinler Ekim darbesini yapınca din de nedir, afyondur deyip tamamen rafa kaldıracaklar. Tabi Rusya daha sonra bu silahı yeniden kullanmaya çalışacak. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde o Osmanlı-Rus savaşlarının bir takım sebeplerinde Rusya'nın Osmanlı coğrafyasındaki Ortodoksları avucuna alma çabasıyla bu durumu yine kullanmaya çalıştığını göreceğiz. Evet, Kiev'de böyle bir Ortodoks Rus Patrikhanesi'nin temelleri atılacak. Sonra Moskova'ya taşınsa da Kiev bu eksikliği her zaman hissedecek. Ve nihayetinde umduğu günü yakalayacak. 1990'lar. Sovyet Rusya'nın parçalanması ve parçalanmayla beraber yeniden bağımsız olan Slav devletleri. Onlardan bir tanesi de Ukrayna. Ukrayna, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanması sonrasında umduğu fırsatı bulacak ve Ukrayna Hristiyanlığını, yani Kiev Kilisesi'ni yeniden kuracak. Tabii ki Moskova buna ölümüne karşı çıkacak. Ama İstanbul'daki Ortodoks dünyanın merkezi, yani Fener Rum Patrikhanesi ve başındaki Bartolomeos, Ukrayna'nın Kiev Kilisesi'ni tanıyacak. Kanada'daki ve Amerika'daki yardımcıları da dahil olmak üzere. Yani Rusya'nın bugün Kiev'e yaklaşması, Ukrayna'ya girmesinin altında aslında hep bu hasetler, kinler ve ele geçirme hedefleri söz konusu. Bir dinler tarihi savaşının da altyapısını buralarda görmekteyiz. Peki, Kiev-Ukrayna meselesinden daha eskilere gidecek olursak, Rusların Ortodoksluğun hamisi olma arzusu nerelere dayanıyor? Fatih Sultan Mehmet'e 1453'lere dayanıyor. Normalde biliyorsunuz
Konstantin Roma İmparatoruydu. Büyük Roma'nın başındaydı. Hristiyanlığı Milano fermanıyla serbest bıraktı. Ben de Hristiyan oldum dedi. Roma İmparatorluğu'nun artık resmi dinidir dendi. Ve Roma İmparatorluğu başkenti İstanbul'la Konstantinopolis'le beraber Hristiyan dünyanın merkezi oldu. Fakat bir süre sonra Roma'daki patrik durun orada dedi. Çünkü ben papayım, babayım. Bizim buraya Petrus geldi. Hz. İsa'nın baş havarisi. Onun için Hristiyanlığın merkezi Roma olmalı dedi. İstanbul'la Roma'nın çatışması başladı. İşte bu çatışma sırasında bir üçüncü merkez daha doğdu. Rusya Ortodoks Kilisesi. Onlar ne diyorlardı? Romalılar Petrus bizimdir deyince İstanbul biz Roma İmparatorluğu'nun başkentiyiz. Hristiyanlığı serbest bırakan biziz. Onun için merkez biziz deyince Ruslar ne dediler? Petrus'un kardeşi Andreas da bize geldi. Kuzey Hristiyanlığını kurdu. Biz merkeziz dediler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince Ruslar zil takıp oynadılar. Neden? Çünkü Konstantinopolis Hristiyanlığın merkezi düşmüştü. Fatih muhtemelen Hristiyanlığın merkezine, oradaki Ortodoks Patrikhaneyi yok edecekti. Ruslar da bunun üzerine bütün gücü ellerine geçirecek. Dünya Hristiyanlığının merkezine oynayacaklardı. Fatih Sultan Mehmet çok zeki bir adamdı. Kendisini yeni Roma İmparatoru ilan etti. Ve Ortodoks Hristiyanlığının hamisi benim dedi. Fener Rum Patrikhanesi'ni ilga etmedi. Kovmadı, yok etmedi, hiçbirini öldürmedi. Osmanlı'ya sempati besleyen bir papazı seçti, Gennadios, ve onu patrikhanenin başına getirdi. Ruslar sinir oldular. Yapacakları hiçbir şey yoktu. Osmanlı çok güçlüydü ve sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da gayet güzel hamiliğini asırlarca yapmıştı. Maalesef Osmanlı geçen yüzyıllarda güçten düştü ve Ruslar aradıkları fırsatı ele geçirmeye başladılar. Osmanlı coğrafyası içindeki hem Balkan Slavlarını hem de Orta Doğu Ortodoks Hristiyanlarını güya himayeleri altına alacak, bu bahanelerle Osmanlı'ya müdahale fırsatı elde edeceklerdi. Ve sık sık da bunu elde etmeyi başardılar. Ta ki 1840'lara kadar bu mücadeleleri, bu girişimleri bir şekilde sonuçsuz kaldı. O tarihlerde Ruslar büyük bir oyunun içindeydiler. Kudüs'ü bahane ederek Osmanlı topraklarına müdahale edeceklerdi. Kudüs bütün Hristiyan dünyanın yumuşak karnıydı. Kudüs'te meydana gelecek hassas bir durum bütün Hristiyan dünyayı Osmanlı karşısında bütünleşmeye sevk eder ve Osmanlı'nın arkasında hiçbiri durmaz. Rusya'da istediği gibi Osmanlı pastasından dilim dilim kesip kendi tabağına koyabilirdi. Ve planlar hayata geçirildi. Beytüllahim Kilisesi içerisinde bütün dünya Hristiyanların göz bebeği olan o teneke yıldız aniden ortadan kayboldu. Kudüs üzerinde Osmanlı sonuna kadar hükümrandı. Ama Osmanlı'ya telkinde bulunan, etki eden devletler zaman zaman Ortodoks hamiliğinde üstünlüğü elde etmiyor değildi. Mesela Osmanlı ile Fransa'nın arası çok iyiydi. Kanuni'nin o desteklemeleri ve sonrasında. Fransa Kudüs üzerinde o dönemde bir hayli etkili olmuştu. Fransızlar Katolik olduğu için Kudüs'teki Katolik varlığı da Ortodokslara göre daha büyük güç kazanmıştı. Fransa ne zaman o meşhur devrimle sarsılıp da dini bir köşeye koydu ve kendi kilisesini ilga etti, Katolikle bağlarını kopardı. Bu kez Kudüs üzerinde Fransa'nın üstüne kim çıktı? Rusya çıktı. Ve uzun yüzyıllar Rusya bu hakimiyetini sürdürmeye çalıştı. Osmanlı hep bir denge politikası gütmeye çalışmış. Bütün Hristiyan mezhepleri dengeli bir şekilde kutsal yerlerde belli ortamlarda ölçülü tutmuş, kavga etmelerini engellemeye çalışmıştı. Çünkü her bir Hristiyan grubun hamisi olan bir Hristiyan devlet vardı ve bunlar Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmeye çok hevesliydiler. Takvimler 1848 tarihini gösterdiğinde Beytüllahim'deki o küçücük mağaranın içerisindeki oyuktaki 14 kollu yıldız kayboldu. Hristiyan mezhepler birbirine girdiler. Rumlar Katolik Fransızları, Fransızlar Ortodoks Rusları, Ermeniler Rumları suçlamaktaydılar. Yıldız çalınmıştı. Yıldızı kim çalmıştı? Her Hristiyan grup, mezhep bir diğerini suçluyordu. Tabi mezheplerin arkasında koca koca devletler olduğu için
Bu kez Hristiyan cemaatler değil, cemaatlerin başındaki devletler bir rekabet içerisine girmişti. Mesela meşhur Napolyon Fransa'nın başına geçer geçmez ilk ilgilendiği problem bu çalınan yıldız meselesi olmuştu. Tabii ki hepsi Osmanlı'ya kendi çapında ultimatom veriyor. Bu yıldız illaki bulunsun diyordu. Yıldızı içlerinden biri çalmıştı. Neticede Osmanlı'yı zor durumda bırakmak, sen bizim kutsal yerlerimize sahip çıkmıyorsun. O zaman kendi kutsal yerlerimize biz sahip çıkarız. Buralara ağırlığımızı koyar, buraları biz yönetiriz demek istiyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Dönem Osmanlı'nın Tanzimat devriydi. Sultan Abdülmecit padişahtı. Çok itidalli bir insandı ve kadro mükemmeldi. Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa gibi zehir zekaya sahip siyasetçiler vardı. Durumu öyle bir çevirdiler, kalkıp Fransa'ya gidip 3. Napolyon dahil Avrupa liderleriyle öyle görüşmeler yaptılar. Bir anda Rusya Osmanlı'ya karşı bütün Hristiyan devletleri arkasına alacakken bütün Hristiyan Avrupa Osmanlı'nın arkasında birleşivermişti. Rusya yalnız kalmıştı. Yıldız çalını diye Osmanlı'yı en ağır boykot eden, neredeyse ordusunu Osmanlı topraklarına sokacak olan Rusya birden karşısında İngiltere ve Fransa'yı da buldu. Rusya Osmanlı'nın Sinop donanmasını bir gece baskınıyla yaktı. Aynen bir gece harekatıyla Ukrayna'ya girmesi gibi. Ama Osmanlı'nın o günkü siyasi dehasıyla karşısında Avrupa'yı buldu. Mustafa Reşit Paşa o gün Fransa'nın başında bulunan 3. Napolyon'u öyle bir etkilemiş ve 3. Napolyon ister istemez kendisini Rus Savaşı'nın içinde bulmuştu. İstemiyordu elbette ve bu savaşta, ki adı Kırım Savaşı'dır, Fransa ordusu ciddi yıpranmış. 3. Napolyon bu savaş kazansa bile bin pişman olmuştu. Savaşın sonunda resmi görüşmeler yapılacağı zaman ben Alemdar Mustafa Paşa'yı kesinlikle görmek istemiyorum demiş ve 3. Napolyon'un huzuruna Osmanlı Ali Paşa'yı göndermek durumunda kalmıştı. İngiltere de Rusya'nın karşısına dikilmişti ve Osmanlı'ya tam destek vermişlerdi. Fransız ve İngiliz donanmaları Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmiş, Osmanlı askerleriyle ve donanmasıyla beraber Rus limanlarını bombalamışlar, Sivastopol'u ele geçirmişlerdi. Rusya için yapılacak tek şey vardı: teslim bayrağını çekmek ve Kırım Savaşı'nı Rusya kaybetmişti. Tarih ibret alınmazsa masaldan ibaret, ama ibret alınırsa çıkarılacak çok dersler vardır. Tarihler ilerliyor. 2. Abdülhamit Han dönemi. Zaten padişah tahta çıkar çıkmaz üzerinden bir yıl geçmeden dönemin iplerini elinde tutan, Osmanlı'yı yöneten Mithat Paşaları Osmanlı'yı korkunç bir Rus savaşına soktular. 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Ordunun gücü var mı? Cephane ne durumda? Biz bu Ruslara ne kadar dur diyebiliriz demeden girilen korkunç cehennemi bir savaş. Ne oldu? Tabii ki Osmanlı bu savaşı kaybetti. Ağır anlaşmalar imzalamak zorunda kaldı. Ayas-Stefanos anlaşması o kadar ağırdı ki Sultan II. Abdülhamit Han Alman dostlarına devreye sokarak bu anlaşmayı iptal ettirdi. İkinci anlaşma o günkü Almanya'nın merkezi olan Berlin'de imzalanacak ve tarihe Berlin Anlaşması olarak geçecekti. Fakat Rusya kaşımaya devam ediyordu. Ayas-Stefanos anlaşmasıyla alıp Berlin'de mahrum kaldıklarını alabilmek için Osmanlı'yı kaşımalı, daha çok müdahale etmeliydi. Bu işin de merkezi neresiydi? Kudüs'tü. Ortodoks Hristiyanlığının başkenti olabilirdi Kudüs. Ve Rusya da bu işin hamisi olmalıydı. O zaman yıldız bir kere daha çalınmalıydı. O günlerde Sultan II. Abdülhamit Han'ın yönettiği Osmanlı döneminde Kudüs Beytüllahim'deki yıldız bir kez daha kayboldu. Rus çarı Osmanlı padişahına ultimatom verdi. Bir hafta size mühlet. Bu yıldız bulunmazsa Osmanlı'ya savaş açarım. Ya da Kudüs'ün anahtarlarını bize teslim edersiniz. Abdülhamit Han'ın çok sağlam bir istihbaratı vardı. Daha üzerinden 2 gün geçmeden hırsız yakalandı. Tahmin edin hırsız kimdi? Kudüs'e gelmiş bir Rus turist görünümündeki Çar'ın gönderdiği bir ajandan başkası değildi. Yıldız yerine kondu. Çar sesini kapatmak zorunda kaldı. Yıl 1911. Yıldızın bir çivisi kayboldu. Dünya ayağa kalktı. Allah'tan bizimkiler gidip aynısından yapıp yerine koydular. Sesler öyle kapandı.
Sömürgeci güçler için değerlerin bir kıymeti yoktur. Sadece hedeflerinin ve menfaatlerinin bir önemi vardır. Menfaatleri adına dinler ve objeler istedikleri gibi kullanılabilir. İnsanlar ölebilir. Önemli olan o sömürgecilerin hedeflerine ulaşmasıdır. Diğer sömürgeciler de insanların canı yanıyor diye değil, kendi menfaatleri engelleniyor diye ancak bu işlere müdahale ederler. Etmiyor, seyrediyorlarsa menfaat problemi söz konusu değildir. Bütün bu manzaralar bize düşenin her zaman yanında olan, mazlumun devamlı gözyaşını silen, kendi menfaatlerini değil, insanlığa ait değerleri ön planda tutan, asırlarca dünya dengelerinde söz sahibi olan o ahlaklı atalarımızı akla getiriyor.